Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bol soslu brownie lezzetinde ıslak kek tarifi hazırladım. Bu güzel ıslak kek tarifimizin buyurun lafı hiç uzatmadan detaylarına geçelim. Kekimiz için yoğurma kasesine 4 adet yumurta ekliyorum. 1 su bardağı dolusu toz şeker üzerine ekliyorum. Yumurtaları direkt buzdolabından çıkarıp eklemiyorum. En az oda ısısında 30 dakika kadar dinlendirmeye özen gösterelim. Mikserin ilk önce düşük, sonrasında yüksek ayarıyla beyaz krema kıvamına gelene kadar güzelce ara ara mikseri dinlendirerek çırptım. Mutlaka bu kıvamda olana kadar çırpmaya özen gösterelim. Üzerine 1 su bardağı yine tekrar odasında yarım saat dinlendirmiş olduğum sütü ekliyorum. Yarım su bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı tepeleme olacak şekilde kakao ekliyorum. Sizler daha yoğun seviyorsanız kakao miktarını artırabilirsiniz. Malzemeleri çırpma teliyle karıştıracağım. Bu aşamadan sonrasını mikser kullanmayacağım. Sizler dilerseniz düşük ayarıyla mikserle de yapabilirsiniz bu işlemi. İlk başta 1 su bardağı un kullanıyorum. 1 yemek kaşığı tepeleme mısır nişastası kullandım. Dilerseniz buğday nişastası da kullanabilirsiniz. 2 paket kabartma tozu, 1 paket toz vanilyayı da ekliyorum. Çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum. Sizler dediğim gibi dilerseniz çırpma teli yerine mikserin düşük ayarıyla çok az karıştırma yapabilirsiniz. Hamurumun kıvamını kontrol ediyorum. Hamurun kıvamı biraz akışkan olmuş. 1 yemek kaşığı tepeleme un kullanıyorum. Sizlerin tabii ki yumurtanızın büyüklüğüne göre un miktarı değişebilir. Lütfen hamurunuzun kıvamına göre un eklemesi yapmaya özen gösterin. Tekrardan çırpma teliyle karıştırıyorum ve hamurumu sizlere de kıvamını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu kıvamda olması önemli, güzel bir kek hamuru için. Özellikle kakaolu kek hamurlarını normal kek hamurundan biraz daha akışkan yapmaya özen gösterin. Kakaolu kek hamurları normal kek hamuruna göre daha erken pişme olduğu için önemli olan bu hamuru biraz daha akışkan yapmamız gerekiyor. Öncesinde yağlanmış borcamıma güzelce kek hamurunu döküyorum. Sıvı yağla yağladım. Her yerinin güzel eşit pişmesi için biraz içindeki hava kabarcıklarının çıkmasını sağlıyorum. Öncesinde 175 derece fırınımı alt üst fansız ayarda orta rafta keki pişirmeye fırına koyuyorum. Kek fırında pişerken ben de sosunun yapımına başlıyorum. 2 su bardağı sütü ekliyorum. Sütü soğuk olarak kullandım. Az soslu seviyorsanız 1,5 su bardağı süt olarak da kullanabilirsiniz. Sütü, sosu tam yeterli geldi. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. 1 su bardağı toz şeker, yarım su bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı dolusu tepeleme olacak şekilde kakaoyu ekliyorum. Çok yoğun soslu seviyorsanız kakaosunu, kakao miktarını artırabilirsiniz. Çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum. Benim için birazcık şeker azdı. 1 yemek kaşığı dolusu tekrardan toz şeker ekledim. Sizler de dilerseniz tadını sonradan kontrol ederek şeker miktarını artırabilirsiniz. Ufak göz ocağın üzerine alıyorum. Çırpma teliyle karıştırarak kaynayana kadar karıştırmaya devam edeceğim. Çikolata sos kaynamaya başlayınca ocağın altını biraz kısıyorum. Kısık ateşte yaklaşık 3 dakika kadar kaynamaya bırakacağım. Ara ara da karıştırmayı da ihmal etmeyelim çikolata sosu. 3 dakika kaynayan çikolata sosun altını kapatıyorum, kenara alıyorum. Bu arada kekim de pişti. Toplamda 25 dakika kadar zamanda kek pişti. Tabii ki sizlerin fırınıza göre bu süre değişebilir. Yaklaşık fırında 23 dakika hiç kapağını açmadım ve sonrasında zaten üzerine delikleri de görüyorsunuz. Kürdan batırarak test ettim. Kürdan temiz çıkınca içinde çekmesi için toplamda 25 dakika keki pişirdim. Fırından çıkınca 1 dakika şöyle bir dinlendirdim tezgahın üzerinde ve sonrasında dilimlere ayırıyorum. İlk sıcakları fırından çıkınca hemen dilimlemeyelim. 1 dakika tezgahın üzerinde dinlendirelim. Dilimleri ayırmış olduğum kekin üzerine sosu döküyorum. Bu arada sos kek pişene kadar 3-4 dakika kenarda bekledi. Bakın arkadaşlar, elimi değdiriyorum. Sıcak ama tabii ki elim değmeyecek kadar da kaynar değil. Yani ilk sıcaklığı çıktı. İkisini sıcak olarak ekliyoruz. Sosum kaynadıktan sonra kenarda 4 dakika kadar dinlendi ve
Fırından çıkınca da 1 dakika kenarda dinlendirmiş olduğum keki dilimledim. Üzerine sıcak olarak sosunu döktüm. Sosunu biraz çekmesi için yaklaşık yarım saat kadar kenarda dinlendirdim. Sizlerin tabii ki zamanınız varsa 1-2 saat dinlendirebilirsiniz. Ben ıslak keki birazcık ılık seviyorum. O sebeple yarım saat benim için yeterliydi dinlendirmek. Sosu da tam yeterli geliyor. Kesinlikle fazla veya az olmuyor arkadaşlar. Güvenle deneyebilirsiniz. Gerçekten yumuşacık, ağızda eriyen ıslak kek tarifi oluyor. Hemen sizler için doku testine geçmek istiyorum. Birkaç dilimini hemen çocuklarıma ikram ettim ve geri kalan bir dilimini de sizler için yakından da göstermek istiyorum. Gerçekten muhteşem bir tarif oluyor. Tam ölçülü, güvenle yapabileceğiniz ıslak kek tarifi. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.